Herkese merhaba. Daha koronavirüsü belasını atlatamadan şimdi de hantavirüs çıktı ortaya. Tabi haliyle bize de onlarca mesaj geliyor. Yeni virüs dalgası geliyor mu diye. Acaba bu virüste insanları yok etmek için mi programlandı falan diye. Peki insanlar niye yeni virüs dalgası olduğunu düşünüyor? Burası önemli. Çünkü hatırlarsanız biz daha önce yaptığımız yayınlarda ilginç bir toplantıdan bahsetmiştik. Hatta yine yayınladığımız hem biyolojik terör kitabında hem yeni yayınladığımız korona kitabında bu bilgi vardı. Bu bilgi şuydu. Bir toplantıdan bahsetmiştik. Bu toplantının ismi Etkinlik 201'di. Toplantıyı organize edense Bill Gates Vakfı'ydı. Bu toplantıyı organize eden kişi Bill Gates isimli kişiydi ve bu büyük ilaç firmalarını, Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerini, yani sağlık alanı ile ilgili ne kadar yetkili kişi varsa hepsi oradaydı. Bu toplantı yapıldığında bir öngörüde bulunuldu. Aslında bir proje çizildi, öngörüde bile denmez. Bir virüsün ortaya çıkarak 60 milyon insanı öldüreceği söyleniyordu. Tabii bunu ayrı videoda anlatacağız çünkü Etkinlik 201 ile ilgili çok çarpıcı detaylar var. Ancak orada anlatılanlar arasında ilginç bir durumdan bahsediliyordu. Bir virüsün ortaya çıkacağı söyleniyordu ki hepimiz bunu koronavirüsüne yorduk aslında. Daha sonra ise 60 milyonu öldürecek bu virüsten sonra başka bir salgın başlayacağı ve daha birçok insanın, yani koronavirüsünden çok daha fazla insanı öldüreceğine dair bilgiler vardı. Yine Bill Gates 2015 yılında bir konuşmaya katılıyor ve adeta bugünleri tarif eden bir açıklama yapıyor. Diyor ki önümüzdeki 10 yılda eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yani bugünkü yaşanan savaşlardan bahsediyor, konvansiyonel savaşlardan. Bu savaşlardan çok yüksek derecede hızlı yayılan bir virüs olur diyor. Salgın hastalıkları durdurmak için ise çok az yatırım yaptık. Bir sonraki salgın için hazır değiliz diyor. Bugün gelinen noktada dünyaya baktığınızda gerçekten o koca ekonomileri olan, teknolojide her gün yeni şeyler bulduklarını söyleyip böbürlenen devletler bile adeta koronavirüs karşısında diz çöktü. Ve birçoğunun da sağlık sistemleri çöktü veya çökmeye doğru gidiyor. Hal böyle olunca ortalık yıkıldı tabii ki. Hanta isminde yeni bir virüs ortaya çıktı diye. Dahası bu Hanta virüsünün çıktığı yer ise yine Çin'di. Otobüs yolculuğu yapan bir Çinli aniden krize giriyor ve hayatını kaybediyor. Korona şüphesiyle test yapıldığında ise ortaya çıkıyor ki aslında korona değil, Hanta virüsü. Şimdi önce yeni bir virüs ortaya çıktı diye ortalık yıkıldı ama baştan bu yanlışı düzeltelim. Bu virüs yeni bir virüs değil. Türkiye'de dahi görülmüş bir virüs. 2009 yılında Bartın'da 2, Zonguldak'ta ise 13 kişi yüksek ateş, bulantı, ishal, kusma gibi şikayetlerden başvuruyor ve bulgulardan da aslında bu kişilerin hantavirüs kaptıkları ortaya çıkıyor. Hantavirüs de oldukça tehlikeli bir virüs. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı pek çok raporda hantavirüsüne yakalanan kişilerin büyük bölümünün maalesef ki öldüğü söyleniyor. Peki bu virüsün, hantavirüsünün kaynağı nedir? Vahşi hayvanlardan bulaştığı kesinleşmiş durumda. En çok da kemirgenlerden bulaşıyor. Türkiye'de görülen vakalardan 2 kişinin beyanına göre fare ısırmasından kaynaklı olduğu söylenmiş. Çin'de ise durum oldukça dikkat çekici. Çünkü malumunuz Wuhan'da ortaya çıkan korona için vahşi hayvanlardan bulaşıyor denmişti. Çinli yetkililer korona salgını çoğaldığında hayvan pazarını kapattılar. Ama yine bazı, Türkiye'de de vardır hani, merdiven altı dediğimiz yerlerde ve dahası kendi avladıkları hayvanlar ile, vahşi hayvanlardan bahsediyorum, bu hayvanlarla beslenen Çinliler olduğu da bilinen bir gerçek, yani vazgeçmiyorlar. İşte bu ikinci vaka ile Çin'e vahşi hayvanları tüketmemeleri noktasında bence bir operasyon çekiliyor. Çünkü koronavirüsü yine hayvanlardan, vahşi hayvanlardan bulaşıyor denmişti. Akıllanmadılar, yemeye devam ediyorlar. İşte bu yeni hantavirüsüyle de, bakın hantavirüsü de hayvanlardan dendi. Elbette ki biz toplum olarak Orhun anıtları dikildiğinden bu yana ve daha sonra İslam ile müşerref olduğumuzda da vahşi hayvanları tüketen bir toplum hiçbir zaman olmadık. Çinliler ile aynı coğrafyadan gelmiş olmamıza rağmen o vahşi hayvanlara hiçbir zaman tenezzül etmedik. Hantavirüsü
koronavirüsü gibi insandan insana geçmiyor. Sadece hayvandan hayvana geçiyor ve eğer vahşi hayvan yerseniz veya herhangi bir vahşi hayvan sizi ısırırsa virüsü kapma ihtimaliniz o zaman yüksek. Bu arada hantavirüsü de koronaya çok benziyor. Çünkü direkt akciğer yetmezliğine sebep oluyor. Bir de kanamalı böbrek yetmezliğine sebep olduğuna dair birçok bilgi var. O yüzden ölenler de var. Şimdi yine ortalık ayağa kaldırılıyor. Yeni bir virüs ortaya çıktı falan diye ama Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bakarsak yılda hanta virüsünden 200 bin vaka olduğu rapor ediliyor. Peki en çok nerede görülüyor biliyor musunuz? 1. Çin, 2. Rusya, Rusya'nın güney bölgesi, 3. Güney Amerika ve Kore. Neden? Çünkü buralar Asya halklarının yaşadığı bölgeler. En çok bu bölgelerden ortaya çıkıyor. Bu da şunu düşündürüyor. Demek ki oralarda da vahşi hayvan tüketimi var. İlk defa bu virüs Güney Kore'de Hantan Nehri'nde bir köyde vahşi hayvan yedikten sonra ortaya çıkmıştı. Ve sonra o bölge karantina altına falan alınmıştı. Tabi iddiaya göre o dönemki ortaya çıkan haberlere göre diyelim köylülerden bir kısmı fare yemişti. Peki bu her farede var mı acaba? Hayır, yok. Kırsal kesimlerdeki pamuk faresi olarak bilinen farelerde olduğu raporlanmış. Ekranda da görüyorsunuzdur. Sonuç olarak Çin'de ortaya çıkan hantavirüs için eğer vahşi hayvan yemezsek ve kendimizden bir ısırık aldırmazsak o vahşi hayvanlara merak edilecek bir şey yok. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Yani hantavirüs için paniğe gerek yok sevgili dostlar.